Evet dostlar, azdan az çoktan çok kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizlerden çok fazla istenen, çok fazla talep gelen kal peyniri mevzusunu anlatacağız. Şimdi burada önümde görmüş olduğunuz gibi hazır şekilde bulunan kal peyniri var. İlk olarak biz şu anda elimizde hazır bir kal peyniri olduğu için kal peyniri nedir, nasıl tuzlanır, nasıl muhafaza edilir, nasıl tüketilir bu kısmını anlatacağız. İlerleyen zamanlarda ekiplerimiz tarafından bu kal peyniri nasıl yapılıyor, sütten nasıl bu kal peynirini elde ediyoruz, bunun da videosu gelecek inşallah. Burada görmüş olduğunuz gibi inek sütünden yapmış olduğumuz güzel bir kal peynirimiz var. Bu kal peynirini bugün gündüz saatlerinde aldık. Akşam şu anki bulunmuş olduğumuz vakte kadar toplamda bir 10 saat üzerinden geçti. Bu şekilde poşetin içerisinde bekliyor peynirimiz. Bakalım bu peynirimizde ne kadar su çıkmış, ne kadar fire vermiş, bunu tespit edeceğiz. Daha az fire olması için nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Bir tüketici olarak bu ürünü alırken neleri bilmemiz gerekiyor? Satan kişilere hangi doğru soruları sormamız gerekiyor? Bu konulara değineceğiz. Ardından tuzlamamızı yapacağız ve muhafaza işlemini gerçekleştirmiş olacağız. Şimdi gelin hep birlikte buradan poşetten peynirimizi çıkartalım. Burada bu peynirin ismine kal peyniri dememizin sebebi bizim yöremizdeki ismi kal peyniri. Normalde taze peynir veyahut da salamura peynir olarak da bilinmekte genel itibariyle. Bizim burada Mersin Tarsus bölgesinde bu peynirimize kal peynir deniyor. Onun sebebi de tuzlama aşamasında sizlere niçin kal peyniri dendiğini göstermiş olacağız. Şimdi bu satın almış olduğumuz salamura peynirimizi poşetinden çıkartıp ne kadar su birikmiş önce onun tespitini gerçekleştirelim. Evet, bakın şu şekilde peynirimiz iki parça halinde bu şekilde 7 kiloya tekabül edecek şekilde satın alma işlemini gerçekleştirdik. Şimdi şuradaki diğer peynirimizi de diğer kalıbımızı da çıkartalım yerinden. Evet dostlar, bakın şu şekilde sizlere oluşan suyu göstermek istiyorum. Normalde bu peynir usulüne uygun bir şekilde yapılmamış olsaydı şurada görmüş olduğunuz suyun 2 veya 3 katı olacak şekilde su çıkacak, fire verecek ve istediğimiz tonajda, istediğimiz kilogramda peynir elde edememiş olacaktık. Ama bizim bu peynirimiz usulüne uygun yapılması gerektiği şekilde yapıldığı için 10 saatlik beklemenin ardından bile şu çıkan su çok az miktarda olmuş oluyor. Bu peyniri bilenler, yapanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Bu şekilde size suyunu da göstermiş olalım. Bu yapmış olduğumuz, almış olduğumuz peynirin doğru yapıldığını, doğru işlemlerden geçtiğinin bir tespiti de şurada çıkan su olmuş oluyor. Şimdi burada tabii ki dedik ki bir sonraki videomuzda salamura peyniri nasıl yaptığımızı, buradaki ismiyle kal peyniri nasıl yaptığımızı anlatacağız dedik. Ufak bir bilgi verelim sizlere. Doğrusu nedir? Doğrusu nasıl yapılıyor? Şimdi normalde bu peynirimizi sütümüzü ısıttığımız zaman sütümüzü ardından mayalama işlemini gerçekleştiriyoruz. Mayası tuttuktan sonra bir kaşık yardımıyla tencerenin içerisinde dörde bölme işlemini gerçekleştiriyoruz. Dörde bölme işlemini gerçekleştirdikten sonra sulanma işlemi gerçekleşecek, bir miktar ardından burası önemli, kaynar su dökme işlemi yapacağız. Burası ön bilgi, yani kaynar suyla yapılıyor. Bu salamura peynirin sırrı, özü kaynak suda. Eğer ki bu kaynak su döküldüğü zaman ne faydası var ayrıyeten? Bu yapmış olan peynirden bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sonrasında az su çıkar. Yani suyunu tamamıyla salmış olur. Tamamen peynire döner. Firesi az olur. Bu şekilde aynı zamanda da bu peynir, yani salamura peynirimiz delik delik olmaz. Bu kaynak suyu mutlaka dökmemiz gerekiyor. Şu anda bu size yapmış olduğum anlatım ile anlamamış olabilirsiniz. Zihninizde olay canlanmamış olabilir. İnşallah söylediğim gibi ilerleyen günlerde de bunu size canlı olarak anlatacağız ilerleyen videolarımızda. Evet dostlar, buraya kadar gerekli olan salamura peyniriyle alakalı bilinmesi gereken bilgileri verdik. Burada sizlere tavsiyem, bu peyniri üreticiden alırken şunu sormayı unutmayın. Bu peynirde sıcak su, yani kaynar su kullanılmış mı? Eğer ki kaynar su kullanılmışsa zaten peynirinizin görmüş olduğunuz gibi bu şekilde bir kalitesi olur. Artı çok fazla su çıkıp fire vermez siz aldığınız zaman. Artı delik delik olmaz. Efsane kalitede lezzetli bir peynir almış olursunuz. Burası önemli. Bir diğer önemli noktası sağlık. Şimdi normalde bu hayvansal gıdalardan Brusella adı olarak bilinen, resmi adı Brusella olan hayvanlardan geçen, hayvan sütünden geçen sütle elde edilen sağlık sıkıntısı, bizim buralardaki ismiyle de Malta umması olarak adlandırmış olduğumuz sağlık problemiyle karşı karşıya kalabiliyoruz. Bu Brusella hastalığını önlemek için de mayalanma sürecinde kaynar su kullanıldığı zaman bunu da ciddi manada engellemekte, sağlık açısından da faydalı olduğu net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Yani hem sağlığımız açısından hem de
Almış olduğumuz peynirde fireyi en aza indirebilmek için mayalanma sürecinde kaynar suyun kullanılması çok büyük önem arz ediyor. Evet dostlar, hem sağlık açısından hem maliyet açısından hem fiyat açısından verilmesi gereken ön bilgileri sizlere aktardık. Şimdi siz gittiniz, böyle bir peyniri bizim söylemiş olduğumuz şekilde kaynar su kullanılmış peyniri aldınız. Evinize geldiniz. Nasıl muhafaza edeceğiz? Nasıl koruyacağız? Nasıl kesme işlemini gerçekleştireceğiz? Birebir o kısmını anlatmaya başlayalım. Şimdi ilk olarak peynirimizi kesme tahtamızın üzerine koyup kesme işlemine başlıyoruz. Şimdi peynirimizi kesmeye başlamadan önce şöyle bir kabımızın içerisine deri tuzlama tuzu, yani salamura tuzumuzu koyduk bir miktar. Ardından şimdi kesme işlemini gerçekleştireceğiz. Burada kesme işleminde dikkat etmemiz gereken nokta nedir diyecek olursanız, keserken peynirimizi küçük küçük değil, yani orta boyutta keseceğiz. Birazcık büyük olmasına özen göstereceğiz. Peki niçin büyük keseceğiz? Peynirin fazla tuzlu olmaması için. Yani bu peyniri dilimlediğimiz zaman şurada tuzun içerisine yatıracağız. Burada yatırdıktan sonra tuzu çok fazla emmesini istemiyoruz. Sadece koruyucu görevini görmesini istiyoruz. O yüzden burada peyniri çok küçük değil, orta boyutlarda kesmeye özen göstereceğiz. Gelin şimdi hep birlikte kesme işlemine başlayalım. Bakın, görmüş olduğunuz gibi kesmiş olduğumuz boyut önemli. Burada sizler de bizim göstermiş olduğumuz boyutlarda kesmeye özen gösterin. Kesinlikle küçük olarak kesmiyoruz. Kesmiş olduğumuz parçaları hazırlamış olduğumuz şu tuzumuzun içerisine alıp ondan sonra tüm bölgesine tuz temas edecek şekilde güzelce tuzlayıp ardından kabımızın içerisine alıyoruz. Aynı işlemi diğer parçalarımızda da gerçekleştiriyoruz. Bu peynirimize demiş olduğum gibi taze peynir diyor, kimi yörelerde taze peynir olarak geçiyor, kimi yörelerde salamura peynir olarak geçiyor. Bizim Mersin Tarsus'ta ismi kal peynir olarak geçiyor. Bizim burada kal denmesinin sebebi de bakın şöyle büyük parçalar halinde kesiyoruz. Bu parçaların büyük olmasından dolayı kal şeklinde, yani kal olarak adlandırılmış buradaki bu peynirimizin ismi. Şimdi bu videoda ben artık kal olarak adlandıracağım. Kal olarak ismini söyleyeceğim. Şimdi bu peynirimizi bakın bu şekilde büyükçe kestikten sonra tuzun içerisine alıyoruz. Tüm bölgesine tuzun temas etmesine dikkat etmemiz gerekiyor. Burası önemli. Tuz değmeyen bölgesi kaldığı zaman bozulma riski var. İstediğimiz sonucu elde edemeyiz. O yüzden tüm bölgesine tamamen tuzlandığından emin olacağız. Tuzun temas ettiğinden emin olacağız. Bu şekilde tuzladıktan sonra şuradaki bir kabımızın içerisine tuzlamış olduğumuz kallarımızı alıyoruz. Şimdi ben size ne demiştim? Peynir kaliteli nereden anlaşılır? Şu peyniri görüyor musunuz? Normalde bu peynir kalitesiz olsaydı, usulüne uygun yapılmamış olsaydı buraları delik delik olurdu. Eğer ki bu peynir, yani salamura peyniri aldığınızda şu bölgelerinde böyle delik delik olmuşsa bu peynir şişmiş demektir. Yani kalitesinde sıkıntı var demektir. Usulüne uygun olarak yapılamamış demektir. Yani bu almış olduğunuz peynirin kesinlikle delik delik olmamasına özen göstereceksiniz. Bu şekilde ayna gibi, cam gibi çıkacak yüzeyi. Eğer ki delik delik olursa bir yerde hata yapılmıştır. Peynir usulüne uygun bir şekilde yapılamamış demektir. Bu bize net bir mesaj veriyor. O yüzden bu peynirde en dikkat edecek olduğumuz nokta bu oluyor. Bunu da sağlayan etkenlerden biri demiş olduğum gibi yol ve yöntemlere dikkat edeceğiz. Artık kaynamış su kullanacağız. Bunlar önemli. Yine aynı şekilde büyük olacak şekilde kallara ayırma işlemini gerçekleştiriyoruz peynirimizin. Burada güzelce dilimleyeceğiz. Ardından dilimlemiş olduğumuz peynirimizi yine tuza yatırıyoruz bu şekilde görmüş olduğunuz gibi. Her tarafının tuzla temas etmesini sağlayıp kabımızın içerisine alıyoruz. Olay tamamen bundan ibaret. Bunun dışında muhafaza etmek için herhangi bir ekstra madde, herhangi bir ekstra gıda, herhangi bir işleme gerek yok. Buradaki tuzumuz salamura tuz, yani deri tuzlaması yapmış olduğumuz tuz ile işlemlerimizi yürütüyoruz.
tuzlamış olduğumuz peynirlerimizi plastik bidonumuzun içerisine alıyoruz. Burada peynirlerimizi gayet düzenli bir şekilde bidonumuzun içerisine yerleştirip dizme işlemini gerçekleştiriyoruz. Görmüş olduğunuz gibi bidonlarımıza güzelce dizme işlemini gerçekleştirdik ve ardından kabımızın içerisinde görmüş olduğunuz miktarda su kaldı. Bu suyumuzu da bidonlarımıza eşit miktarda güzelce dağılımını yapıyoruz. Bunun dışında bidonlarımıza herhangi bir şey eklememize gerek yok. Bu şekilde inşallah peynirlerimiz muhafaza edilmiş olacak, korunmuş olacaklar. Görmüş olduğunuz gibi dökmüş olduğumuz su bidonun dibinde bu şekilde durdu. Şimdi burada her şey hazır. Burada Brusella hastalığı, yani bizim buradaki ismiyle Malta umması hastalığı olmaması için bu peyniri direkt olarak kullanmamamız gerekiyor. Bir süre dolapta bu şekilde bekleyecek, ardından kullanmaya başlayacağız. Buradaki süre bizim tavsiyemiz genel itibariyle bir hafta, hatta eğer ki direkt ihtiyacınız yoksa 2 hafta boyunca dolapta beklemesi birinci tavsiyemiz. Şimdi ne demiştik? Bu Malta umması, yani Brusella hastalığının olmaması için mayalandırma sürecinde kaynar su kullanıyoruz demiştik. Artı tekrardan bu peynirimizi çıkarttıktan sonra nasıl yiyoruz, nasıl yapıyoruz, onu da dolabımızda yer alan eski peynirden sizlere göstermek istiyorum. Şurada görmüş olduğunuz gibi tüketmiş olduğumuz hazır olan peynirimiz var. Burada bu dolabı açtığınızda 2 günde bir olur, 3 günde bir olur. Ara ara bidonu sallayıp bu suyun da diğer peynirlerle temas etmesini sağlarsanız iyi olacaktır. İlla ki yapacağınız diye bir kural yok. Ama aklınıza geldiğinizde şöyle ufak tefek sallamanız faydalı olacaktır. Şimdi burada tüketime hazır olan bidonumuzdan peynirimizi bir kabımızın içerisine güzelce çıkartıyoruz. Tüketime hazır kal peynirimizi, salamura peynirimizi görmüş olduğunuz şekilde güzelce doğrama işlemini gerçekleştiriyoruz. Tüketecek olduğumuz şekilde istediğimiz boyutta güzelce peynirimizi bir kabımızın içerisine doğruyoruz. Peynirimizi görmüş olduğunuz şekilde güzelce doğradıktan sonra üzerine kaynamış su ekliyoruz. Burası önemli. Sıcak su değil, kaynar suyu güzelce üzeri geçinceye kadar kabımızın içerisine ekliyoruz. Bu kaynar suyun içerisinde peynirimiz yaklaşık 3-5 dakika boyunca bekleyecek. Bu şekilde hem tuzundan arınmış olacak peynirimiz, hem de zararlı herhangi bir şey varsa, yani Brusella, Malta ummasına sebebiyet verecek herhangi bir sıkıntı varsa onu da inşallah bu şekilde bertaraf etmiş olacağız. Ve ardından 3-5 dakika sonra kaynar suyumuzu güzelce süzeceğiz. 5 dakika boyunca bekletme işlemini gerçekleştirdik. Şimdi bunu güzelce süzeceğiz ve ardından hemen soğuk suya tutacağız ve kütür kütür böyle gayet güzel bir peynir elde etmiş olacağız. Evet, ardından görmüş olduğunuz gibi normal suyla yıkama işlemini gerçekleştiriyoruz. Hem bu şekilde tamamıyla tuzdan arındırıyoruz, hem de ağızda kıyır kıyır olmasını sağlamış oluyoruz yapmış olduğumuz salamura peynirin. Şimdi sıra geldi en sevdiğimiz bölüme, test etmeye, yapmış olduğumuz işin neticesini görmeye geldi. Bakalım peynirin tadı yine istediğimiz gibi olmuş mu? Bizim bu anlatmış olduğumuzu yıllardır yapmış olduğumuz, yıllardır anne babadan, ebeden, dededen uygulamış olduğumuz yöntem bu şekilde, zaten tadını biliyoruz. Ama bir de sizler için gelin testini gerçekleştirelim. Şimdi şu peynirimizi güzelce tadım testini gerçekleştiriyoruz. Şimdi peyniri yediğimiz zaman cıyır cıyır ses geliyor. Yani bu kalitenin sesi aslında. Şimdi sizlere tam olarak ifade edemiyorum. Ağzımızda gayet 10 numara 5 yıldız bir lezzet bırakıyor. Yıllardır ürettiğimiz, bildiğimiz bir peynir zaten. Sizler de bu şekilde salamura peynirin tuzlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz. Bu şekilde kaliteli peynire ulaşmak istiyorsanız ve Tarsus'ta yaşıyorsanız bize yorumlar aracıyla da ulaşabilirsiniz. Sizlere gerekli yönlendirmeyi ve bilgilendirmeyi sağlayabiliriz. 10 numara efsane bir peynir olmuş. Kesinlikle bu peyniri üreticiden alırken sizlere bu söylemiş olduğumuz soruları sormayı unutmuyorsunuz. Ve bu göstermiş olduğumuz yol ve yöntem ile yaptığınız zaman bu efsane peyniri efsane bir şekilde tüketebiliyorsunuz. Kanala abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi kesinlikle unutmayalım.